Bu videoda normalden biraz daha farklı bir formatla karşınızdayım. Scouting 35'te uzun süredir Avrupa'da dikkat çeken ama henüz herkesin konuşmadığı oyuncuları izlemeye, anlamaya ve kendi gözümden anlatmaya çalışıyorum. Ve transfer dönemiyle birlikte güzel bir şey oldu. Daha önce kanalda videosunu yaptığımız bazı oyuncular yeni takımlarına imza attı. Üstelik bu liste sadece küçük hamlelerden oluşmuyor. Stuttgart'a giden forvet var. Olympiakos'a transfer olan bir stoper var. Genoa, Lyon, Panathinaikos gibi kulüplere giden oyuncular var. Yani bu videoda sadece kim nereye transfer oldu sorusuna bakmayacağız. Aynı zamanda o oyuncuları videolarda nasıl anlatmıştık? Transfer öncesinde hangi kulüplerin radarındaydı? Sonunda hangi takımı seçtiler? Ve bu hamleler bugün nasıl görünüyor? Hepsine tek tek bakacağız. Bu seri bundan sonra Scouting 35 arşivinden başlığıyla devam edebilir. İlk bölümde ise karşımıza transfer yapan 7 oyuncu var. Hadi o zaman ilk isimle başlayalım. İlk isim Tim van der Ley. Onu Walwijk formasıyla incelediğimizde videonun ana fikrini sadece gol sayısı üzerine kurmamıştık. Çünkü Tim'i ilginç yapan şey 1.93 boyundaki bir forvetin sahada klasik hedef santrafor gibi davranmamasıydı. O videoda onu biraz Romelo'ya benzetmiştim. Çünkü mesele yalnızca boyu değildi. Top ayağına geldiğinde oyunu devam ettirebilmesi, savunmacıları yanlış karara zorlaması ve sınırlı sürelerde bile skor tehdidi yaratabilmesiydi. Zaten transfer öncesinde adı yalnızca Stuttgart'la geçmiyordu. Stuttgart'ın yanında Gent, Ohleuven, Westerlo ve Nakbirada gibi kulüplerde ilgileniyordu. Yani Tim daha imza atmadan önce Hollanda, Belçika ve Almanya hattında birçok farklı kulübün radarına girmişti. Ama bu yarışta en ciddi adımı Stuttgart attı. Tim van der Ley, Walwick'ten Stuttgart'a transfer oldu ve 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Resmi açıklamada bonservis bedeli paylaşılmadı ancak Transfermarkt bu transferi 1.2 milyon euro olarak listeliyor. Bence burada en ilginç detay Stuttgart'ın planı. Onu hemen hazır Bundesliga forveti gibi değil, gelişim sürecine alınacak bir yatırım gibi görüyorlar. Bu da analiz videosunda söylediğimiz şeyle çok uyumlu. Tim bugün tamamlanmış bir oyuncu değil. Ama birkaç yıl sonra neye dönüşebileceğini merak ettiren çok özel bir profil. İkinci isim Zinedine Smailovic. Onu Sandefjord formasıyla incelediğimizde videonun ana fikri aslında çok netti. Fiziksel olarak güçlü, temaslı oyunu seven ama top ayağına geldiğinde de standart bir stoper gibi davranmayan bir profilden bahsediyorduk. O dönem özellikle hava toplarındaki etkisini, ikili mücadelelerdeki sertliğini, iki ayağını da kullanabilmesini ve 1.91 boyunda bir stopere göre şaşırtıcı derecede rahat top sürebilmesini konuşmuştuk. Yani onu değerli yapan şey sadece savunmada güçlü durması değildi. Topu ileri taşıyabilmesi ve fiziksel görüntüsüne rağmen oyuna teknik açıdan da bir şeyler katabilmesiydi. Tabii eksikleri de vardı. Gereksiz kartlar, baskı altında yaptığı bazı sakarlıklar ve hava toplarında çevre kontrolü geliştirmesi gereken taraflardı. Ama buna rağmen Smailovic'in profili kısa sürede birçok kulübün radarına girdi. Olympiakos'un yanında Bodo, Toulouse, Feyenoord ve Celtic gibi kulüpler de istiyordu. Yani Sandefjord'daki çıkışı sadece Norveç içinde değil, farklı liglerden kulüpler tarafından da takip edilmişti. Sonuçta bu yarışta imzayı Olympiakos attırdı. Smailovic Sandefjord'dan Olympiakos'a transfer oldu. Transfermarkt bu transferi 5 milyon euro olarak listeliyor. Bence burada hikayenin en çarpıcı tarafı şu. Sandefjord'a bedelsiz olarak gelen bir oyuncu kısa süre içinde Avrupa Kupaları hedefi olan çok daha büyük bir kulübe milyonluk satışla gidiyor. Bu da aslında analiz videosunda anlattığımız Sandefjord hikayesiyle çok uyumlu. Düşük maliyetli oyuncu bulup geliştiren ve değer yaratan bir kulüp. Smailovic de bunun en net örneklerinden birine dönüştü. Üçüncü isim Franz Yiğit'in Mehtri. Onu FC Thun formasıyla incelediğimizde videonun çıkış noktası Galatasaray ilgisiydi. Ama videoda da söylediğimiz gibi Mehtri'yi ilginç yapan şey tek bir pozisyona sığmamasıydı. Klasik bir merkez orta saha değil. Tam bir 10 numara da değil. Kanat oyuncusu deseniz o da tam oturmuyor. Daha çok hücumun farklı anlarında farklı roller üstlenebilen bir profil. Bazen savunma arkasına koşan bir oyuncu, bazen ikinci bir forvet. Bazen de geçiş hücumunu taşıyan atletik bir orta saha gibi oynuyor. Transfer öncesinde adı yalnızca Galatasaray'la geçmedi. Genoa, Wolfsburg, Hoffenheim ve Parma gibi kulüpler de vardı. Yani Mehdi daha transfer resmileşmeden hem Türkiye'de hem Almanya'da hem de İtalya'da dikkat çeken bir oyuncu haline gelmişti. Sonunda bu yarışı Genoa kazandı. FC Thun'dan Genoa'ya transfer oldu ve sözleşmesi 2030'a kadar. Transfermarkt bu transferin bedelini 4 milyon euro olarak listeliyor ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Genoa'nın resmi duyurusunda da özellikle İsviçre U21 milli takımı Thun'la şampiyonluk sezonu ve 35 maçta gelen 8 gol 3 asistlik katkı öne çıkarılmıştı. Bence bu transferi ilginç yapan şey de tam olarak bu. Mehdi saf bir yıldız adayı değil, farklı rollere yerleştirilebilecek bir hücum jokeri gibi Serie A'ya gidiyor. Galatasaray tarafında konuştuğumuz Osimhen'in yanında nasıl dururdu sorusu artık Genoa için başka bir soruya dönüştü. Bu fiziksel ve çok rollü profil Serie A temposunda hangi pozisyona evrilecek? Dördüncü isim Muhammed Uedraogo. Onu Altay formasıyla incelediğimizde videonun ana sorusu aslında çok netti. Bu gerçekten sadece bir sol bek mi? Çünkü Uedraogo'yu ilginç yapan şey yalnızca çizgiye basması değildi.
Hücumda genişlik verebiliyor, topu taşıyabiliyor, rakip eksiltebiliyor, ceza sahasına girebiliyor. Ve bazı anlarda bekten çok hücumun aktif bir parçası gibi davranıyordu. O videoda özellikle kavisli paslarını, bindirmelerini, uzun taç tehdidini, fiziksel gücünü ve oyunun iki yönüne de temas edebilmesini konuşmuştum. Ama aynı zamanda agresiflik kontrolü, kart problemi ve bazı savunma tercihleri gelişmesi gereken taraflardı. Transfer öncesinde de adı iki kulüple öne çıkıyordu: Sturm Graz ve Olympique Lyon. Sonunda bu yarışta daha büyük adımı Lyon attı. Ouedraogo Altach'tan Lyon'a transfer oldu ve sözleşmesi 2031'e kadar. Transfermarkt bu transferi 2,2 milyon euro olarak listeliyor. Güncel piyasa değeri ise 1,2 milyon euro. Bu bölümde hoşuma giden detaylardan biri de şu: videoda sözleşmesinin son yılına gireceğini söyleyip transferin en fazla 1-1,5 milyon euro bandında biteceğini düşünmüştüm. Lyon'un 2,2 milyon euro seviyesine çıkması oyuncunun piyasadaki değerinin benim düşündüğümden bile daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Lyon'un paylaşımında da bu transfer daha kişisel bir hikayeyle sunuldu. Kulüp, Ouedraogo'nun Lyon'a imza atmasını babasına verilen özel bir hediye gibi anlattı. Gurur, kulübe bağlılık ve hırs vurgusu yaptı. Bence bu transfer Ouedraogo için sadece Lig 1'e geçiş değil, aynı zamanda modern bek profilinin ne kadar değerli hale geldiğinin güzel bir örneği. Beşinci isim Elmin Rastoder. Onu FC Thun formasıyla incelediğimizde videonun ana fikri şuydu: Rastoder klasik uzun santrafor kalıbına tam olarak sığmayan bir oyuncu. 1,91 boyunda, fiziksel olarak güçlü. Ama sadece fizikle yaşayan bir forvet değil, sırtı dönük oynayabiliyor, bağlantıya gelebiliyor, gerektiğinde savunma arkasına koşuyor ve bazı pozisyonlarda rakibini bilek hareketiyle eksiltebiliyordu. Özellikle komple santrafor hissinden bahsetmiştik. Çünkü sadece gol atan değil, bazen golün mimarı olan, sadece ceza sahasında bekleyen değil, hücumun farklı bölümlerine temas eden bir oyuncu profili vardı. Transfer öncesi de adı ciddi kulüplerle geçiyordu. Panathinaikos'un yanında Hamburg, Borussia Mönchengladbach ve Olympique Lyon görünüyordu. Yani Rastoder'in Thun takımındaki çıkışı İsviçre sınırlarını çoktan aşmıştı. Sonuçta bu yarışta imzayı Panathinaikos attırdı. Rastoder, FC Thun'dan Panathinaikos'a transfer oldu ve sözleşmesi 2030'a kadar. Transfermarkt bu transferi 3,5 milyon euro olarak listeliyor ve güncel piyasa değeri 4 milyon euro. Bence burada videodaki en önemli cümlelerden biri daha anlamlı hale geliyor. O dönem Türk takımları muhtemelen Rastoder için fırsatı kaçırdı demiştim. Panathinaikos transferi de bunu doğrulayan bir hamle gibi duruyor. Çünkü artık karşımızda sadece İsviçre'de iyi bir sezon geçirmiş bir santrafor yok. Avrupa kupaları hedefi olan, baskısı yüksek, büyük bir kulübe adım atan bir forvet var. Altıncı isim Steven van der Sloot. Bu listedeki en şaşırtıcı transferlerden biri bence kesinlikle bu. Onu Den Haag formasıyla incelediğimizde videonun ana sorusu çok netti: bu sağ bek sürekli ceza sahasında ne arıyor? Çünkü Van der Sloot'u ilginç yapan şey sadece bir sağ bek olarak sezonu 8 golle bitirmesi değildi. Asıl mesele bu gollerin nasıl geldiğiydi. Ceza sahasına geç koşular atıyor, arka direği takip ediyor, ikinci topları kovalıyor ve bazı pozisyonlarda sağ bekten çok ikinci bir forvet gibi davranıyordu. Ama tabii videoda savunma tarafındaki soru işaretlerini de konuşmuştuk. Hücum kimliği çok belirgindi ancak savunma tarafı aynı netlikte değildi. Transfer öncesinde adı Magdeburg, St. Pauli, Utrecht, Köln, Paderborn, Rapid Wien ve Fortuna Düsseldorf gibi kulüplerle anılıyordu. Bu yüzden açıkçası tercihi beni şaşırttı. Çünkü o listedeki bazı kulüpler düşünüldüğünde Fortuna Düsseldorf'a, Almanya 3. Lig takımına gitmesi ilk bakışta beklediğim senaryo değildi. Ama Van der Sloot sonunda Den Haag'dan Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 650 bin euro. Bence bu transferin ilginç tarafı tam olarak burada. Belki daha büyük vitrinli kulüpler konuşuluyordu. Ama Fortuna Düsseldorf tarafında daha net bir rol, daha kontrollü bir gelişim planı ya da daha gerçekçi bir süre ihtimali görmüş olabilir. Yine de bu listedeki en büyük soru işareti bence Van der Sloot. Çünkü hücum özellikleri çok özel ama kariyerindeki bu adımın onu yukarı mı taşıyacağını yoksa biraz daha mı yavaşlatacağını zaman gösterecek. Son isim Jesper Uniken. Bu listedeki en sessiz ama bana göre en ilginç hamlelerden biri de buydu. Onu Valvik formasıyla incelediğimizde videonun ana sorusu şuydu: bu oyuncu neden hep doğru yerde? Çünkü Uniken'i özel yapan şey çalımlar, uzun deparlar ya da sıra dışı teknik hareketler değildi. Daha çok ceza sahası içindeki sezgileri, ikinci toplara verdiği reaksiyon, hava toplarında doğru noktaya hareketlenmesi ve fırsatın oluşacağı yeri erkenden hissedebilmesiydi. Tim Van der Leij için alan yaratıyor demiştik. Uniken içinse tam tersini söylemiştik: alanı buluyor. Bu ikisi aynı şey değil. Tim savunmacıyı manipüle ederek boşluk yaratırken Uniken çoğu zaman topun düşeceği yeri önceden okuyordu. Transfer öncesinde de adı Twente, Fortuna Sittard, NAC Breda ve Den Haag gibi Hollanda kulüpleriyle anılıyordu. Ama transfer bir anda bambaşka bir yerden geldi. İsveç'in lideri Sirius'a transfer oldu. Transfermarkt bu hamleyi 575 bin euro olarak listeliyor. Güncel piyasa değeri 800 bin euro ve imzaladığı sözleşmesi de 2031'e kadar. Bence buradaki en ilginç detay Robbie Ure tarafı. Çünkü Sirius'ta Robbie Ure müthiş bir sezon geçiriyor ve hakkında ciddi talipler var.
Bu yüzden Ünek'in transferi bana biraz olası satışa hazırlık hamlesi gibi geliyor. Yani Sirius belki de satış sonrası ceza sahasında doğru yerde olmayı bilen, PSV altyapısından çıkmış, gelişime açık bir santraforu erkenden kadroya kattı. Bu transfer şimdilik büyük vitrinli bir hamle gibi görünmeyebilir. Ama doğru rolü bulursa birkaç ay sonra çok daha anlamlı hale gelebilecek transferlerden biri olabilir. Bu videoda Scouting 35 arşivinde daha önce konuştuğumuz ve sonrasında transfer yapan 7 oyuncuya baktık. Tim Vanderlei Stuttgart'a, Smailovic Olympiakos'a, Mehdi Genoa'ya, Uedrago Lyon'a, Rastoder Panathinaikos'a, Van der Stot Fortuna Düsseldorf'a, Yunekin ise Sirius'a gitti. Bence bu listenin en güzel tarafı şu, oyuncuların tamamı aynı hikayeden gelmiyor. Kimi büyük bir vitrine sıçradı, kimi gelişim planının parçası oldu, kimi de beklemediğimiz bir tercihle farklı bir rota çizdi. Aslında Scouting 35'te yapmaya çalıştığımız şey biraz bu. Transfer gündemine giren ya da herkesin henüz konuşmadığı oyuncuları mümkün olduğunca erken izleyip anlamaya çalışıyoruz. Kanalda videosu olan oyuncular transfer yaptıkça Scouting 35 arşivinden başlığıyla onları birlikte takip edeceğiz. Sizce bu listedeki en doğru transfer hangisi oldu? En şaşırtıcı tercih kimindi? Yorumlarda konuşalım. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve bu tarz oyuncu analizlerini kaçırmamak için Scouting 35'e abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.